Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tarık. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Boya M1. Evet arkadaşlar, bugün inceleyeceğimiz ürün Boya M1 yaka mikrofonu. Şu an yakamda, şu an kaydı oradan alıyorum. Kutu açılımını yaptıktan sonra bu giriş ve çıkış videosunu yapıyorum. Çok saçma oldu ama olsun öyle. Bugün inceleyeceğim ürün Boya M1. Şu an zaten yakamda var. Ses kalitesi bu şekilde. Sizlere üründen biraz kısaca bahsedeceğim. Çünkü açarken hiçbir şeyden bahsetmemişim. Ürün 72 desibel'e kadar ses veriyor. Yani normalde yaka mikrofon takılı değilken benim sesim size az geliyor olması lazım. Çünkü diğer videolarımın hepsinde öyle demişsiniz. Sesin az geliyor, sesin az geliyor diye. Kaliteyi ve sesi biraz daha arttırabilmek adına böyle bir ürün aldım. Ürünü Trendyol'dan aldık değil mi? Hepsi burada ve Trendyol olması lazım. İkisinden biriydi ama %100 eminim. Ben size hem hepsi burada hem de Trendyol linklerini aşağıda bırakacağım. Aşağıdan da bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu arada Artı veya Avantaj X kullanarak da avantaj kazanabilirsiniz. Evet, Artı ve Avantaj X bana sponsor değil, Artı sponsor ol. Bu bandı geçtikten sonra şimdi isterseniz ürünün bir açılımına geçelim. İlk başta bayağı bir şey yaptım. Ürünün açılımına geçelim, sonra geri geliriz. Evet, şimdi benim her zamanki klasik kutu açılım videolarıma geri döndük. Şimdi şuradan sticker'ını açmıştık. Öyle, lan Allah belanı yapıştım ben. Açıyorum yavaşça. Oğlum bu ne ya? Ha, arkadaşlar şimdi pahalı ürünün şey böyle oluyormuş. İçi boş atılsın. Aman yarabbi. Şuraya bilgilerini falan yazıyor. Şimdi kaybolursa kılıfın içine atabilirsin diye kılıfın içine geleceğiz, bak takına geleceğiz. Cımbız ne alaka burada, at gitsin. Şimdi burada bir tane kullanma kılavuzu var. At gitsin. Şu vardı. Ha, bunlar ne yapacağız? Bunda at gitsin. Bir de üstüne fotoğraf yapıştır diyor. Allah aşkına, sanki adam bunu bulan adam gidip de emniyete mi verecek? At gitsin. Şimdi kutumuz güzel. Suni deri. Üzerine logosunu basmışlar. Bir de ismini yazmışlar. Boya. Yani ne çok kaliteli durmasa da yine iyi. Şurada şöyle bir ipi var. Şöyle astırabiliyorum. Astlama böyle oluyor. Şimdi bu neden var diye soruyorsunuz. Bu taşıma çantası kablo 6 metre. Evet. Şimdi göreceksiniz, kablo tamına 6 metre. Şöyle içinden bak güzel, bak çok good, very nice, yemin ederim çok iyi. Bir yanına şey de vermişler. Şimdi hiç yani amfiye bağlayabilmek için bir aparat da vermişler. Üzerine pop filtre var, pil var. Şuraya takabilmek için, ona da ayrıyeten geleceğim. Ayrıyeten bir de yakaya takmak için ekstra bir tane daha şey mi koymuşlar? Yok, bir tane varmış. Tamam, bunu da bir açalım. Ben niye açmadan anlattıysam o da çok biraz saçma oldu ama olsun, zaten ben videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Maksimum 6-7 dakika sürer. Dışarıda da çekim yapacağım için biraz sıkıntı olacak gibi. Şimdi bu aparatla benim pek bir işim yok. Şunları bir atıverelim. Aparatla işim olmadığından dolayı gene içine koyuyorum. Benim şu pille de bir sıkıntım yok. Onlara geleceğim ama bunu kullanacağız. Tabi bunu buraya takmamız lazım. Şimdi bunların hepsini bir kenarıya çektim. Mikrofonumuza bir gelelim. Şimdi arkadaşlar, mikrofonumuz bu. Bakın. Buraya adamlar çok güzel boya diye basmış. Şimdi şuradaki on off ne işe yarıyor, sizlere onu bahsedeceğim. Çünkü ben bu videoyu yapmadan önce 4-5 tane video izledim, acaba nelerden bahsetmişler diye. Böyle çok detaylı anlatan yok. Mesela bir iki yerini anlatan, işte kalan özelliklerini anlatmayan var. İşte bazıları işte 2-3 özellik anlatıyor, devamını anlatmıyor. Ben bu videoda sizlere tüm hepsini anlatacağım. Şimdi buradaki on off, mesela kamera odaklarsa üstte aldığınız vakit DSLR kameralar için, aşağı aldığınız vakit telefonlar için. Bu niye var derseniz, aşağı niye alamadım mı? Bu niye var derseniz, kameraların 3.5 mm'lik jack girişlerinden güç alamıyor bu. Alamadığı için şuraya pil takacağız. Burası böyle açılıyor. Dur lan, böyle değil miydi bu? Tamam. Buraya içinden çıkan pili takmanız lazım. DSLR kamera kullanacaksanız. Bu da yaklaşık bir 40-45 saatlik bir çekim ömrü veriyor ki 6 metrelik kabloya göre bu ciddi bir rakam. Yani bayağı iyi. Şimdi gelelim. Cırt cırtına da gene boya diye logolarını ve yanına ismini basmışlar. Şöyle açıyorum. Ve 6 metre kablomuz karşımıza çıkıyor. Şöyle şurayı da açacağım. Bunlar yalnız çok iyi düşünülmüş detaylar. Çünkü ben bunu bir çantaya atsam büyük ihtimalle çekim yerine gittiğim vakit bir yarım saat 40 dakika uğraşmam gerekecek. Şimdi zaten 6 metre olduğu için ben buraya tekrardan uğraşmayacağım açmaya. Hatta cırt cırtıyla kapatacağım.
Şuraya da bir şey açmışlar. Şimdi onu da açacağım. Bu arada bu 3.5 mm'lik jack giriş olan tüm cihazlarda çalışıyor. Yüksek kaliteli bir kondenser video mikrofonu diyebiliriz. Şu an güncel fiyatı yaklaşık olarak 140 TL olması lazım. Ben aldığımda 140 TL'ydi. Size şöyle söyleyeyim. Dolar 7 lirayla 6.90 arasında değişiyor. Ben aldığım liralar fiyatı böyleydi. 75 desibel bir sinyali varmış. Yani 65 ile 120 kHz. Tabi bunlar pek teknik ayrıntılar bunlar aslında ama şimdi arkadaşlar aldığım itibariyle dolar 7 TL iken aldım ben bunu 140 TL. Şimdi gelin telefonumuza bir bağlayalım. Sesi nasıl veriyormuş bir görelim. Evet, şimdi ürünün açılımını gördünüz. Ses performansı yine bu şekilde. Tabi ürünü dışarıda da test etmeyi deniyordum. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Şu an çekimi Mi 9T'den yapıyorum. İncelemesini kanalda bulabilirsiniz. Hatta tam yüksek ihtimalle dur bir dakika şöyle bakarsan. Şurada bir yerde olması lazım. Oradan çıkacak. Mi Note 12 de şuradan çıkacak. Mi Note 3 telefonumda çalışmadı. Sebebini şöyle söylemek gerekirse Mi Note 3'te jack girişi yok arkadaşlar. Bu 3.5 mm'lik jack girişi denilen bir şey var. Bu çok güzel bir şey aslında bence. Normal jack girişlere göre daha kaliteli. Çünkü şöyle düşünün, mesela bir tane televizyonunuz var. Televizyonunuzun hoparlörü basları az verir. Çünkü yeterli gücü alamaz televizyondan. Bu da aynı onun gibi bir şey. Yeterli gücü alabildiği vakit basları çok güzel vurur. Jack girişi de aslında buna sağlıyor. Telefonun güç girişinden bağlandığı için bataryadan güç alabiliyor. Bataryayı tam tüketmeden. Gücü alabildiği için de sesi sizlere daha iyi veriyor. Daha net, daha canlı veriyor. Bu yüzden 3.5 mm'yi tercih ederim jack girişine göre. Bunun da tek eksisi içerisinde 2 tane pin varmış arkadaşlar. Tabii ben buradan gösteriyorum da sanki görebiliyorsunuz. İçerisinde 2 tane pin varmış. Benim yaka mikrofonumun da 3 tane pimi var. Bunu kullanamıyorum. Diyeceksin şimdi senin telefonla çalışmayacak mı? Yani bileyim, benim Mi 8'im var. Mi 8S'm var. Mi 9S'm var. İşte böyle jack girişi yok benim telefonda. Ben şimdi bu mikrofonu kullanamayacak mısın dersen, o nasıl cümledir? Ben bu mikrofonu kullanamayacak mıyım dersen, evet kullanabileceksin. Nasıl olacak? Huawei marka adaptör alman gerekiyor. Sadece o markalarda 3 tane pin var içerilerinde. Bu mikrofona taktığınız vakit 3 pin yerine oturduğu vakit mikrofon gayet güzel çalışıyor. Çok fazla detaya inmedik. 6 metre kablo boyutu var. Gayet güzel. Kondenser mikrofonlar için ekstra bir tane aparat var. Çünkü kondenser mikrofonların kulaklık girişine taktığınız vakit kameradan güç alamıyor bu mikrofon. Alamadığı için de çalışmıyor doğal haliyle. Bu yüzden bunun içerisine bir tane pil yerleştirmişler. Zaten az önce detaylı incelemede görmüştünüz. O pillerden daha verimli çalışıyor. Bu arada pillerin de kullanım ömrü 45-50 saatlik bir çekim ömrüleri var pillerin. Yani 6 metrelik bir kabloya göre oldukça iyi bir rakam. 45-50 saat. Evet, bugün Boya M1 yaka mikrofonu incelemiştik arkadaşlar. Ürünü sizlere tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü büyük bütçeli bir mikrofon alma bütçeniz varsa eğer, tabii ki de Rode'lara geçebilirsiniz. Yani bileyim, Boya'nın daha yüksek kaliteli mikrofonlarına geçebilirsiniz. Ama küçük, yani YouTuber mikrofonu denilebilir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada ben hiçbir videomda söylemem bunu. Herhalde bir son oyun videoları haricindeki tüm diğer hiç videolarda söylememişimdir. Kanala abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu arada mikrofonla ilgili merak ettiğiniz konular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Her birinize tek tek cevap veriyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.